Biz böyle bir şey görmedik. Love House 44. 1976. Oha. Şu işçiliğe bak. Bildiğim kadarıyla çöküyorsun ve dua ediyorsun. Biz de yazalım. Biraz uzun olacak. Kloster Kirche der Kapuziner Liebfrau. Şöyle bir etin kilosu 21 euro. Pika pika, Pikachu. Ben bunu istiyorum. Böyle bir kutudan doğa sesi çıkıyor. Dükkanın girişinde fil var. Merhaba. Bak, neredeyiz? Frankfurt'tayız ve bugün 24 saatte Frankfurt turumuz başlıyor. Şu an neredeyiz? Hilton Garden'indeyiz. Burayı çok uyguna bulduk ve Frankfurt'un genel kargaşası ne bileyim. Hauptbahnhof'a yakın olmak istedik. Hızlı gezebilmemiz ve limitli zamanımız olduğu için. Ve Hauptbahnhof'un çevresinde de çok iç açıcı insanlar olduğunu söyleyemeyiz bence. Birazdan göreceksiniz. O yüzden de hani bir günde kalacak olsak burada rahat edelim, yıkanalım bir dedik. İlk kaldığımız otel hiç iyi değildi. Şuraya da hemen bakın manzarayı da gösterelim şöyle. Zaten Gökdelenler şehri. Şöyle. Demin de güzel bir kahvaltı yaptık. Odamızda böyle klasik, standart ve şöyle de bir tuvaleti var. Eğer buralara yolunuz düşerse tavsiye ederiz. Duşakabini buranın çok iyi arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Gelirseniz benim yerime şurada bir saat daha yıkanırsın. Hadi başlasın. Hadi başlayalım. Burada böyle otomatlar var. 18 yaşından büyükseniz bu iğrenç kimyasal maddeleri alıp gerçekten ama kimyasal maddeleri alabiliyorsunuz. Otomatta uyuşturucu satıyorlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bazı yerlerde legal, hani weed'den bahsediyorum, şimdi Türkçesini söylemeyelim ama Bunlar kimyasal şeyler. Burada daha kimyasal, crack yani hani şey. Onun sokağındayız aslında. Gün içerisinde çekemezdik sizin için. Çünkü zombi istilasından çıkmış gibi insanlar yürüyor ya da biz gördük. Şu an sokağın temiz olacağını düşünüyoruz. Ya en azından daha sakin olacağını düşünüyoruz. O yüzden sabaha bırakmak istedik. Biz aslında dün akşam geldik. Ama şurası bildiğiniz böyle Gidecek gibi değildi. Fuhuş yuvası. Şöyle bir tur atıp size göstermek istiyoruz. Hemen de yani direkt ilerisi de tren garı, ana tren garı. Hani nasıl bu kadar şehrin içinde kalabiliyor bu sokak? Açıkçası biz de anlayabilmiş değiliz. Değiliz. Daha güzel yerleri de kesinlikle var. Şimdi hatta ilk gideceğimiz yer yine kampüs olacak. Göte Üniversitesi'nin West End kampüsüne gideceğiz. Oraları daha güzel olacağını düşünüyorum. İzlemeye devam edin. Böyle direkt şehrin girişinde böyle yerler var. Çok enteresan cidden. Love House 44. Şurada başka bir yer var. Bu yol boyunca arkadaşlar bu arada yani. Seksin diye. Şöyle. Şurada var. Eros Center var. Devam ediyor. Tekrar. Cidden bir sokak ötedeyiz şeyden. Ve arkadaşlar Hilton Garden'ın bu sokak. Evet, bir arka sokakta Hilton Garden'dı. Bir de yani şöyle şimdi yürürken size birkaç otelde gösteririz yani. Şuradan gidelim. Map'ten baktığınız zaman oteller hani düzgün duruyor, anladın mı? Ne var ki kalırım tarzında. Evet, ve uygun da yani, ucuz oteller. Tabii ama dün o Map'ten o gördüğümüz oteller dün akşamleyin baktık. Kalamazsın abi yani, camların önünde ayakkabı var işte. Kapının önünde bağımlıları işte ya da hayat kadınları diyeyim mesela. Onun dışında her yerde böyle şeyler var. Mesela sağımızda hemen kumarhane. Yine karşı tarafta cankiler. Başlamışlar satışlara. Satışlara ve içmelere başlamışlar. Gene orada bir striptease club var. DVD kabini var abi. DVD kabinleri var. Evet, ben de şimdi onu okudum. DVD şimdi kabinleri bir var. şey diyeceğim. Geri canlar için. Burada gene bir kumarhane var. Yani Frankfurt tek atıyor. Tek sokak. Bütün işlerini zannediyor. Bakın biz hani Berlin'in etrafını gezdik. Bakın gene orada Eros Center'lar. Burası yine kumarhane. Sex In görüyorsunuzdur. Gene cidden kırmızı yanı. Biz Berlin'i gezdik. Berlin'in etrafını gezdik. İşte Karlsruhe'ye gittik, Stuttgart'a gittik. Biz böyle bir şey görmedik. Yani no comment. Mesela şimdi çok fazla bu kelimeleri söyleyemiyoruz YouTube'da ama hani zararlı madde kullanımı diyelim. Amsterdam'da, Berlin'de falan da yasal ama hani bir yere giriyorsun, orada tüketiyorsun ve sokakta yürüyen insan kokuyu duymak zorunda değil, seni çekmek zorunda değil, yaptırımları var falan. Bu sokakta işte belgesel çekiyor. Bu sokakta abi her şey yasal. Hatta sokakta şey var Onur, söylemeyi unuttuk. İşte buraya işte bıçak sokmayın falan diye tabela koymuş adamlar yani. Interesting.
Şimdi nereye geldik? Goethe Üniversitesi'ne geldik ama buranın kampüsüne başlamadan önce çok güzel gözüküyor bu arkası. Bu videoda neler bulacaksınız onlardan kısaca bahsedeyim. Goethe Üniversitesi'nin kampüsünü gezeceğiz. Genel olarak üniversiteyle alakalı bilgi sahibi olacağız. Ondan sonra Willy Brandt Platz dediğimiz bu bankaların olduğu meydan, oraya gideceğiz. Ondan sonra eski şehrin merkezi olan Römerberg Meydanı'na gideceğiz. Oradan Demir Köprü'yü gezeceğiz. O herkesin anahtar taktığı. Ondan sonra Frankfurt Katedrali'ne uğrayacağız. Kleinmarkthalle diye bir pazar yerine gideceğiz. Ve oradan da Zeil denilen bir alışveriş, en ünlü alışveriş buranın sokağına ziyaret edeceğiz. Videoda bunları bulacaksınız. Teşekkür ederiz. Şimdi bir haritaya bakalım Ece Hanım. Burada kampüsün, Goethe Üniversitesi'nin West End kampüsünün haritasını görüyorsunuz. Şu an bizim bulunduğumuz yer burası. Yani şu bina. Buranın da aslında tarihi bir önemi var. Evet. Neymiş? O IG Farben Yürüyelim mi House. biraz? O sırada anlatırız. Evet. Şimdi bu IG Farben binası 1930'larda kimya devi olan IG Farben tarafından yapılıyor. Savaş malzemeleri, ne yazık ki Nazi döneminde kimyasal üretiminde yer almış. Auschwitz'te kullanılan Zyklon B gazı da bu şirket tarafından üretilmiş. Sonra da 2. Dünya Savaşı sonrası ABD karargahı haline geliyor. Sonrasında da 2001 yılında artık tam olarak üniversiteye dönüyor. Yani 2001'den beri üniversite ama tarihi bir önemi var. Önce Nazi, sonra Amerikan üssü. Evet, aklınız Sonra eriyor mu da yani? üniversite. O yaşanan talihsiz olaylarda kullanılan gazlar bu IG Farben denilen şirket tarafından üretiliyor. Bizim şey gibi HVR Berlin'in hapishaneden üniversite olması gibi. Ama zaten binadan da anlayabilirsiniz. Evet. Sanki bir üniversite için biraz daha karanlık bir Evet, karanlık yapısı bir var. yapısı var. Blok blok. Bakın böyle. Burası şu an ne diye kullanılıyor peki? Filozofi Fakültesi. Filozofi Fakültesi. Bu arada arkadaşlar biliyorsun Frankfurt'taki bu Goethe Üniversitesi bizim daha önceki vloglarımızı izlemediyseniz izleyin. Stuttgart'ta üniversite gezdik. Aynı zamanda şeyde de Karlsruhe'de de gezdik. O okulları kıyasla burası birazcık daha sosyal bilim üniversitesi. Onlar daha teknik üniversiteler. Aynen yani sosyoloji, politika, ekonomi, psikoloji, filozofi, felsefe daha bu tarz sosyal bilim bölümleri var bu okulda. Bakalım hemen. Kesin şu an giremeyiz. Zaten okul dönemi değil, kapalı da. Ama şöyle şeyini görün. Logosu okulun. Goethe'nin resmi var. Burada ne diyor? Açık mı? Güzelmiş. Böyle. Öyle bir binası var şurada kafeteryası. Kafeterya mı var arkada? Kafeterya gibi bir yer ya da çalışma alanı tarzında. Hadi gel Gel, gezelim. binanın arkasından diğer binaları Aynen. dolaşalım. Çıkamadık. Derslikler. Evet, derslikler. Sınıflıklar bayağı büyükmüş. Evet. İki tarafta da tahta var. Bayağı iyiymiş bak. Ya sonuçta hala Hochschule değil yani hala Evet, üniversitedeyiz. üniversite. Onun farkını görüyorsunuz yani. Şurada hemen map'i de var. Bakın kampüs burası. Şurası ilk bina şu an içinde olduğumuz. Sonra arkaya doğru binalar gidiyorlar. Bak şimdi okul iyi, okula bir şey diyemeyeceğim sanki. Okul güzel. Bir sosyal bilimci olarak okuyor gibi hissettirir bana yani. Gel bize gel, fındık olsaydı gelirdi ya. Şşt. Binanın arka tarafına geldik. Şurada bir tane daha bina var. Orası da derslik sanırım. Hörzel yazıyordu şeyde. Tabii canım, devam ediyor derslikler bu arada. Şuradan tepeye çıkalım. Bu arada şimdi kanalımızda Berlin Üniversiteleri, Karlsruhe'si, Stuttgart'ı, şimdi Frankfurt'u. Siz bunun dışında nereleri merak ederdiniz? Özellikle böyle okumaya gelecek arkadaşlar hangi üniversiteleri buluyorlar? Onların kampüslerini ya da o şehirleri merak ediyorlar. Yorumlara yazarsanız bize de biz de ona göre bir sonraki Almanya içi rotalarımızı planlayabiliriz. Bu kampüs aynı zamanda Goethe Business School'a da ev sahipliği yapıyor. Burada dünyanın dört bir yanından gelen profesyoneller MBA ve finans programlarında eğitim alabiliyor bu arada. Frankfurt'un Avrupa'nın başkenti olmasıyla birlikte kampüsün içinde bankacılık ve ekonomi atmosferini hissediyorsunuz. MBA var, Executive MBA var. Frankfurt finans merkezi olduğu için demin dediğim gibi şirketlerle de yakından bağlantılı bu Business School. Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankası, PwC gibi kurumlarla da işbirliği yapıyorlarmış. Burada eğer Business School'da okuyacaksanız aklınızda bulunsun. Burası özel okul mu? GBS, evet, İngilizce bölümler var ve özel okul. Tabii ki okulun kendi kâr amacı gütmeyen kısmında finans, ekonomi falan bölümler var. Ama ben Almanca öğrenemiyorum, ben İngilizce okuyacağım, param da var. MBA yapmak istiyorum diyorsan GBS'de de okuyabilirsin yani. Arkamda gördüğünüz bina psikoloji binası. Ayrı bir binada tabii orada filozofi vardı, burada psikoloji var. Ben de zamanında okumak istemiştim. İyi ki okumamışım, okusaymışım burada da çalışamazmışım tabii ki Almancadan kaynaklı. Ama aklınızda bulunsun, psikoloji okuyacaksanız önceden hazırlanmanız gerekiyor. Bunda biz ekstra bir not gibi verelim. Çünkü psikoloji daha sayısal bölümlerde CMAT denilen bir ekstra sınav istiyorlar. Bu sınavda senin aslında matematik bilgini falan ölçen bir sınav. Ama gelirsen arkadaşım psikolojiyi burada okuyacaksan Goethe Üniversitesi'nde burada okuyacaksın. Binası burası. Haberin olsun. Benim yerime de oku.
Hop nereye geldik Onur Bey? Tabii ki Frankfurt'tan bildiğiniz paranın başkentine, Avrupa'daki başkentine geldik. Bu sembolü görmüşsünüzdür. Arkasında da gökdelenler başlıyor. Burası Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın olduğu şehir. Yani eurolar burada basılıyor. O da sembolü. Onun dışında bütün özel bankaların da aslında Avrupa'daki bütün şeyleri, merkezleri burada yer alıyor. Burası dediğim gibi paranın başkenti. Biraz daha Amerika'nın New York'u gibi bir misyonu var. Yani öyle bir şey yaratmaya çalışmışlar. Aslında yaratmışlar da yani. Bir tarafta çok zenginler ve bir tarafta evsizlerin, işte uyuşturucunun, arı istilası. Arı mı? Arı. Ansın gel. Ay sok gel. Tamam, gitti. Genel olarak bu şekilde. Tam arkamızda opera binası var Frankfurt'un. Burası yeni opera binası. Eski opera binası da Şu tarafta. şu tarafta. Biz üniversiteden gelirken önünden geçtik. Girmeyeceğiz. Hani biz oraya gitmeyeceğiz bugün ama eğer güzel bir program varsa, bazen işte Mozart'ın vesairenin bir şeyleri oluyor. Siz de bakabilirsiniz. Cidden çok keyifli bir salon. Biz daha Çok önceden da basit. gitmiştik. 64 diye bir otobüs var. Direkt zaten Hem biniyorsunuz. üniversiteye hem o şehrin üniversiteye içinden operaya oralara gidiyor. geziyor. Aynen öyle. Buraya da geliyor bu arada. Tek otobüse bütün Frankfurt. Şimdi Demirköprü'ye gidelim. Arkadaşlar arı saldırısına uğradıktan hemen sonra aşk kilitlerinin takıldığı Hadi o çabuk köprüye çabuk çabuk çabuk. Allah'tan gölge esiyor. Yine Evet. sıcak hava. O zaman bizi sevmeyi, abone olmayı, kanalı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sanatın başkenti Frankfurt. Ablam sen burada harcanıyorsun. Seni biz Berlin'e götürelim. Biraz klasik müzikle opera binasının orada oturduk arkadaşlar. İçeride bir hatun var. Burada çalışıyormuş. Aşırı iyi bir sesi var yani. Burada kırmızı ışık denen şeyin Yeşil ışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü şeye dikkat ettik arkadaşlar. Bayağı herkes kırmızı ışıkta beklemeye dayanamayıp geçiyor. Almanya değil gibi. İlginç açıkçası. Yani beklemeye de gerek yok galiba. Biz iki mal bekliyoruz sürekli ışıkta. Gökdelenlerin arasından eski şehre doğru yürüyoruz. Tercih ederseniz sağ tarafta nehir kıyısı da var. Evet, şu tarafta nehir de kalıyor. Aynen ama çok güneş. Hani bir serin serin gidelim dedik. Çünkü buralarda da güzel şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Belki kahveci falan bir bakarız. Böyle binalar işte. Daha iş Böyle merkezleri. heykel kalmış. Eskiden kalan tek şey olabilir. Şey çok garip. Büyük büyük binalar var. Arada da yeni evler var. Mesela dün şeye şaşırdık. İlk videonun başında oteldeydik. Hani o sokağı size gösterdik ya. Bizim otelin arka camından manzara yeni ev. Abi ön tarafta yani işte. hani biraz ama baksana evlerin güzelliğine. Biz de Berlin'de bunları göremiyoruz tabii. Hani yeni ev. Bakın şöyle. Tatlı yeni yani. binalar. Su var, şey Şurası var. iş hanı mesela ya da işte bir şirketin. Burası hemen ev. Şöyle arkada kaldı. Buralar aynı şekilde. Yani burada güzel fotoğraf çekilir. Eğer böyle giyinip süslenip tam fotoğraf çekme yeri gibi duvarlar. Buralarda insanlar yaşıyor. Hemen ötede de Alt eski katta şehrin. başlıyor. Aynen başlıyor. Bakın şurada hemen binalarda anlaşılıyor. Sahile çıktık. Evet. Burası değil mi Demirköprü? Aynen. Demir köprü üzerine de kilit asıyorlar. Aşk bir şey, meşk bir şey artık. Dilek diliyorlar. Ya galiba Roma'da da yapanlar var. Yani buldukları köprüye kilit geçirip peşine bileyim atıyorum. Hayalleri gerçek olacak. Tuttuğu dilek gerçek olacak. Aşkı bulacak. Öyle bir şey yani takıyorsun ve gerçekleşiyor. Animals are my friends and I don't eat my friends. Bir vegan arkadaşımız buraya uğramış. Hayvanların arkadaşı olduğunu ve onun arkadaşlarının yemediğini söylemiş. Evet, çok tartışmalı bir konu gerçekten. Niyetim var. Her videoda vegan olacağımı söylüyorum. Bir türlü bir yerden patlıyorum yani. Yine deneyeceğim. Hani videolarımıza geri dönüp baktığımızda Ece yine denedi. Yani hani onu oradan göreceğiz. Zaman içerisinde. Neyse şuradan çıkacağız şimdi. Bir turist efsanesi olan köprüye çıkıyoruz. 1867 yılında yapılmış bak. Aynen. Bu arada şeyi gördük. Buradan karşıya geçtiğinizde köprüden akşamleyin buranın manzarası çok güzel oluyormuş. Işıklar yanıyor ya karşı tarafta akşam. Evet, şeylerin ışıkları özellikle. Aynen. Gökdelenlerin ışıkları. Her yerde böyle kilitler var. Bak üzerlerine tarih yazmışlar. Geldiklerini bulabilmeleri için. 12.04.2025. Dilekleriniz gerçek olsun bacımlar. Gel dolaşalım şöyle. Bu arada Iron Bridge Budapeşte'de de vardı değil mi? Evet, bakın burada da var. Bütün köprüye şuraya bak Onur. Bütün bak. köprü. Bakın arkadaşlar maşallah yani. Adam halat yapmış, halat. Bu ne? Adamlar ağaç çıkmış. 25.01.2025. Yeni de yani. Oha. Gudrun Reinwald 14 Şubat 1976. Oo.
2021, 2024. Bayağı eskileri de var. Eskileri de var. Bir şey diyeceğim ama şeye karşıyım. Yani hiçbir şey yapmadan, çabalamadan Allah'a tevekkül etmek gibi, anladın mı? Sen yaparsın, çabalarsın da tevekkül edersin yani. Evet. Ben taktım, bu kilidi gerçek olmayacak buraya. Böyle bir şey yapıyorlar işte. Anı, hatıra. Aynen 2018 Eren Seda. Buradan selamlar, sevgiler. 2023 Mehmet 2014 29 September 29 Eylül 2014. Baksana bütün bu köprü boyunca. Evet evet. Bayağı karşılar, buralar. Aman Allah'ım yani böyle. Şurası güneş vuruyor. Buraya bak güzel çıkıyor. Bakın 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 bakın. Bağlayacak bir şeyimiz yok değil mi ya canım? Yok. Tokalarını bağlasın. Ya ben tokamı unuttum otelde, o yüzden şu an kafamdaki tek toka kafamda. O yüzden üzgünüm. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Sadaka bırakalım. Euro. Şöyle ne yapalım biliyor Ne musun? yapıyorsun, oradan düşer. Şuraya saklayalım. Bu da bizim ha? Kimse işine yaramaz ki. Denize falan düşer. Düşmez canım. Bak şöyle şuraya. Tamam mı? Buraya sakladık Bak. arkadaşlar. Buraya gelirseniz bu parayı bulana hediye getiriyoruz Berlin'den. Hediye getiriyoruz. Benden ne gelsin? Sakladık. Bunu bulabilirseniz, gelirseniz Frankfurt'tan bize söyleyin. Çok heyecanlı olur o. Düşünsene, buldum falan hani parayı. Onu diyorduk işte, köprüden geçtiğiniz zaman akşamleyin burada çimen tarafı çok keyifli oluyormuş. İnsanlar hani çimen tarafı var. Çimen yani o taraftan şurayı izliyorlar. Aynen. Şuranın ışıklarını izliyorlar. Çünkü biz de oradaki otellerden birinde kalıyorduk. Dibimizde hemen şu Deutsche Bahn'ın şuradaki binası vardı. Komple aydınlıktı yani. Komple Aynen. ışıktı. Akşamleyin. Gayet Güzel olur güzel mutlaka. gözüküyordu. Şeyler Bu da de var. Frankfurt işte arkadaşlar. Tekne Yani turları da var. Her yerde olduğu gibi Ha. Berlin'de de var. şurası işte yani aslında bütün olayın döndüğü, bütün finans merkezi dedikleri yerde. Aslında orası şehirde başka. Üniversite de orada. Şöyle baktığınız zaman hani bir şuralarda tekrar böyle 4-5 tane yüksek bina var. Onun dışında şurada bir tane var bina. Geri kalanı kilise mi? Geri Eski kalanı bina. normal ev. Evet. Buradan da çoğu insan zaten hani ev alanlar daha dışarıda oturuyorlar. Aynen. Genelde evet, Aynen. şehrin merkezinden biraz uzakta. Daha sakin bir hayat yaşıyorlar. En azından bizim tanıdığımız insanlar öyle yapıyor. Mantıklı buluyorum ben. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Altstadt'a gidiyoruz. Römer, Eski, aynen. Römer Plaza. Gidiyoruz, orada da ona gideceğiz. Şöyle bir bakacağız ne var ne yok. Ben Altstadt'ı daha çok seviyorum, hatta izlemeyen varsa izlesin. İzle. Schwerin'e gittik. Schwerin de çok küçük bir yer olmasına rağmen çok güzeldi gerçi. Orası tam eski yerde. İzleyin yani, çok güzeldi. O tarzda işte şimdi Frankfurt'un eski yerleşim yerine gidiyoruz. Şurada gördüğünüz yapı Frankfurter Römer olarak geçiyor. 1405'ten beri Frankfurt'un belediye binasıymış. İçinde Kaisersaal yani imparator salonu varmış arkadaşlar. Özellikle bu salon, imparatorlar salonu dediğimiz salon, Kutsal Roma Cermen imparatorlarının taç giyme törenleri sonrası ziyafetlerin verildiği yermiş. Salon, böyle seçkin kişilerin geldiği ve kutlamaların yapıldığı diyebilir miyiz? Evet. Şu anda da belediye binası olarak kullanılıyor. Evet. Aa bak şeymiş, resmi davetler, nikah törenleri de burada yapılıyormuş. Şehir kutlamaları falan. Aynen. Yani aslında şu an biraz öze döndük. Almanya'nın da şehirlerinde sevdiğimiz yapı oldu. Bakın böyle Eskişehir, gökdelenlerden kurtulduk. Aynen öyle. Böyle Şimdi çok güzel güzelleşti bir meydana Frankfurt. geldik. Evet. Burası da Römer Platz diye geçiyor arkadaşlar. Güzel bir Adalet Hanım çeşmesi var. Onur, Nikolay Kirşe'ye girelim. Nikolay Kirşe'ye girelim hadi. Alte Nikolay Kirşe olarak geçiyormuş burası da. Arkada da hemen dom var. Oraya da gideceğiz. Hı hı. Şuradan gözüküyor. Bu arada gotik yapılara sahipmiş. Bakın arkadaşlar. İnsanlar öyle diyor. Şuradan gözüken dom Frankfurter'dan oraya da gideceğiz. İçeride çekim yapılabiliyor mu acaba? Ve Nikelao Kilisesi'ndeyiz. Küçük bir kilise. Muhtemelen en eski kiliselerden biri olabilir. Benim de şimdiye kadar girdiğim kiliselere kıyasla daha harbiden sade ve taş. Fark ettin mi? Daha taş. Evet. Böyle Daha az süs var. abartılı, Değil. abartılı değil. Aynen öyle. Bakar mısın şuraya? Turistik yapıyoruz galiba şu an biraz, değil mi? Turistik yapıyoruz. Tam meydandayız. Bir yere oturduk. Şöyle biraz kahve, Soğuk su. biraz refresh. Hava çok sıcak. Bir de şimdi bir şey daha söyledik. Aslında şu an hiç o modda değiliz. O yüzden küçük denemek için söyledik. Frankfurt'un ünlü şeyi elma şarabı. Çok küçük bir, en küçük bardaktan bir tane denemek için şey yaptık. Şimdi birazdan o gelecek. Onu dener, size onu da söyleriz yani. Hani güzel mi değil mi normal şaraba göre Denemeye diye. değer mi? Denemeye Hani. değer mi diye aynen. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hani biz hatta özel bir peynir denedik. Kasure. Kasure videomuzda. O da ne peyniriydi? Badiş Käse Cream mi? Öyle bir şey ismi var. Hani yeni tatlar, hani böyle kapalı olmayalım yeniliklere falan diyor. Ama çok Ya iyi kötü. seçim yapamıyoruz ya da çok Ya kötü iyi oluyor. seçim yapamıyoruz ya da gerçekten kötüler. Hadi bakalım, bekliyoruz. Kahvelerimiz geldi. Şöyle şimdi deneyeceğiz. Suyumuzu aldık. Şey ama buradaki kadın çok tatlı. Evet. Dene bakalım. Elma şarabı.
Satayım sana. Apfelschorle'nin hafif Şaraplar gibi. alkollü hali gibi. Kötü değil ama Apfelschorle içmeyi tercih ederim. Viski gibi kokuyor bu. Senin olsun. Bak, ha? Neler varmış burada canım? Hemen oturduğumuz yerin solunda hediyelikçi var. Aa, lavanta kaşeği bak. Evet, lavanta şeyleri. Bakalım şöyle güzel bir. Güzelmiş hakikaten. Evet, bak. Tabak değil mi? Evet, tabak. Vallahi bak buna hayır demem. İlla bir şey alacaksak ve hatıra olsun diyorsak. Ve şeyler var. Gelirseniz alabilirsiniz. Çok tatlı oluyor küçük küçük böyle. Aa bak bira bardakları falan da var. Bira bardakları. Öyle şeyler var işte bardaklar. Bak bira bardakları. Bu 19 euro bunlar. Bunlar 12 euro. Bunlar 16 euro. Bunlar bira bardakları zaten. Bunlar bira bardakları aynen. Bunlar Schweinstein, Berlin, Set. Frankfurt seti. Şunlar. Bunlar da güzel. Canım. Römerberg'de gezerken. Evet. Aralarda çok güzel kahveciler var bu arada. Direkt Altstadt ya, Eskişehir. Evet. Baksanıza binalara. Bir yerden Harry Potter müziği duyuyorum. Gidiyoruz. Çok güzel. Burada Friedrich Stolzen'in heykeli ve anıtı var. Şu kafe de güzelmiş bak. Şurası arkası da evet. Güzel Hühnenmarkt. Evet, Haus Hühnermarkt. Buralar güzelmiş cidden. Bak zaten farkındaysan dükkanın değişti. Evet ya çok bak bu vibe'ı çok hoşuma değişti. gitti. Yani biz dün akşamdan beri çünkü kumarhane bir tarafta, kerhane bir tarafta yani artık. Aynen öyle. Baksana yaklaşık 132 euro, Kamerayı 84 görünce euro. korkmayın yalvarırım. Evet ya 69 euro daha küçükler. Böyle kuleler var. İçerisi komple ev. Çok şirin Arkadaşlar. evet. Şimdi biz gezeceğimiz için Hauptbahnhof'ta olmak bizim için daha iyi oldu. Dün biraz kendimize dinlenmek için de zaman tanıdık. Bu arada bakın burada U-Bahn var. Evet buradan da zaten kolay yani şehirdeki ulaşım. Aynen öyle. Otobüsler, U-Bahn'lar. Buradan geliyormuş kendisi. Rathaus burası muhtemelen. Evet şu an burası da Dom. Aynen yok Stadthaus'muş. Burası Stadthaus. Burası Stadthaus. Burası Dom. Bayağı iyiymiş bu arada Dom'da. Bakalım girebilecek miyiz? Frankfurt'un ortasında huzuru boğuldum şu an. Huzuru buldum. Frankfurt'un ortasında. Şükür. Bak 50 sene kanıtı bir uğratıyoruz. 2 tane. Gelmişken yakmadan gitmeyelim. Ne dilediğini sormayacağım çünkü o kadar iyi biliyorum Söylemek ki. yok. Zaten biliyorum ne dilediğini. İçeri girdiğinizde sizi böyle heykeller karşılıyor. Açlar, evsizler, fakirler için böyle bir yardım kutusu var. Burada gene bir şey. Burası da Frankfurter Dom. Öyle koca pencereleri var. Oturma yerleri de o şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Demin kiliseye demiştik ya ne güzel diye. Orkestra var. Cidden çok iyiymiş. Bakın böyle şöyle şeyler var. Çok iyi işlemişler gerçekten. Aslında İsa duruyor. Şurada bir mezar var. Ne olduğunu bilmiyorum ama her yerde sessiz olun çağrısı yapılıyor. O yüzden biraz sessiz konuşuyoruz. Şurada işlemeler çok iyi, bakar mısınız? Yıllar önce yapıldığını düşünürsek şu işçiliğe bakın. Çok iyi değil mi işlemeler? Evet, böyle İsa'yı resmetmişler işte hani asıldıktan sonra çarmıha. Ya orada yatan İsa ve müritleri. Ha, sembolik olarak yani. Sembolik, gerçek bir mezar değil. Yani gerçek de olabilir sonuçta, onu da bilemiyorum. Tanrı'da huzur içinde yatan Agostino Stefani, Spica ünvanlı başpiskopos. Kuzey'in havari vikarı, Saksonya'da saray müzisyeni ve devlet adamı. Ve Hannover'deki St. Clement Kilisesi'nin kurucusu. Gerçekten içinde biri olabilir ve o kişi olabilir. Evet. Evet arkadaşlar, Dom da böyle bir yer. Gayet güzelmiş. Şuradan çıkalım. Bakalım burada ne varmış. Gene bakın. Cidden çok iyi işçilikleri. Yani yüzyıllar önce yapıldığını düşünürsek şuna bakar mısın? Detaylara. Cidden çok iyi. Kutsal su içtim mi daha önce? Ben yanlışlıkla içtim. Şeymiş, içilmiyormuş öyle herkes tarafından. Ben çok susamıştım Üsküp'te. Cahil köpek. Su mu içtin? Kutsal su. İçmiştim. O günden beri düzenli. Biz Burada niye da kapıda yaktık ya? gene- Şurada İsa'nın huzurunda yaksaydık keşke. Meryem Ana ve oğlu. Burada Çok da- gerçekçi yapmışlar ama. Evet. Burada da yine mum yakabileceğiniz yerler. Burada dua için böyle. Büyük ihtimalle üzerine çıkıp. Üzerine değil, dizlerine çöküp. Bana biraz Üzerine ters çıkıp. şimdi ben. Tamam. Dizlerini çöküp. Yani şöyle, Göster. şöyle bildiğim kadarıyla çöküyorsun ve dua ediyorsun. Ama tabii soldan sağ mıydı? Soldan sağa, evet. Tamam yapmış olalım şöyle. Normalde kiliseye girerken de onu yapmak gerekiyor. Evet. Biz öküz gibi kamerayla dalıyoruz. Evet. Aslında saygısızlık. Burada da bir şeyler yazabiliyorsunuz buraya, değil mi?
Evet, her dilde var. Bak. Aynı Allah'a inanan insanların birlik olması varken savaşmaları ve çekişmelerini anlamıyorum. Dünyanın huzurlu bir yer olmasını diliyorum. Mehmet Selim Göztok, Siirt, İstanbul. Ağzınıza sağlık Mehmet Bey. Evet. Biz de yazalım. Biraz uzun olacak. Dileklerimiz ve emeklerimiz karşılık bırakma. Adalet de Türkiye'de yerini bulsun. Amin. Şimdi Klein Markt Halle'ye geldik. Burada farklı dükkanlar var. Pazar yeri. Pazar yeri. Gelin bakalım biraz bakalım neler varmış. İçeride yemek yiyebileceğiniz yerler de var. Bir şeyler de alabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çiçekçiyle başlıyoruz direkt. Böyle. Bayağı büyük bir çiçekçi. Tohumlar var. Etler. Burada Tel Aviv Street Food. Burada Jesse's çiğ köfte var bak orada. Evet. Burada kahveci var. Burada sandviççi var. Bayağı şey varmış bu arada. Birileri Bak böyle kasap var. bekliyor deli gibi. Burası neymiş? Bunun önünde çok fazla sıra var. Sandviç yaptırıyorlar. Baksana şeyler. Evet. Bayağı. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir etin kilosu 21 euro. Antrikot kilosu 100 gramı 4.99. 100 gramı 50 euro. Animals Antrikot. are my friends. Animals And are I my don't friend. eat them. Burada gene böyle şeyler var. Mezelikler var. Ahtapot mahtapot da varmış. Böyle bir bekaray var. Aman aman baharatçılara geldik. Aynen. Şu an bir şey yersem metabolizmam çok bozulacak. O yüzden Bak dokunmuyorum. masala şeyleri var. Afrika körileri. Keyifli ya yani hem yiyebiliyorsun hem alabiliyorsun hem deneyebiliyorsun. Evet. Yani biz denememeyi tercih Bak ediyoruz çünkü şurada bir yemek şeyler yedik var. ama. Pesto sosu var Ha. bak mesela. Bakın üst katta da şeyler var. Balık lokantaları var. Evet. İtalyan mutfağı da var aynı şekilde. İtalyan mutfağı, yani balık lokantaları. Yani yemek yiyebileceğiniz bir yer. Hani buradan bir şeyler alıp götürmek istiyorsanız ve yemek yemek istiyorsanız güzel bir tercih bence. Şöyle başka ne varmış yukarıda? Gene Frankfurt özel şeyi, elma şarabı ve büyük ihtimal Frankfurt mutfağı. Zaten ChatGPT'ye sordum elma şarabını içmemizi burada önerdi. Ama biz zaten demin Orada denedik çok da Aynen. hoşumuza gitmedi o yüzden hoşumuza çok da... gitmedi ama siz merak ediyorsunuz burada da deneyebilirsiniz. Belki daha lezzetli olabilir yani. Limonata çok lezzetli gözüküyordu. Biz de Was dedik kostet? içelim. Tadayım mı? Tat bakalım. Çok güzel. Has mı has? İçleri Alman dolu. mantısı. Şu var Yeriz. iyidir ha. Mantarlı. Moze, oo çok iyiymiş lan. Berlin'e böyle bir şeyler götürebiliriz istersen. Sevdin mi limonatayı? Çok güzel. Değil mi? Ferah ferah çok iyi geldi. Cheers. Cheers. Ne kadar tuttu? 3.80, 7.60. Gayet iyi. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Kloster Kirche der Kapuziner Bierfrau. Markthalle'nin hemen yakınında Ciel, alışveriş caddesine de 3-4 dakika mesafede. 14. yüzyıla ait bir kilise ve en eski kiliseymiş. Yani Orta Çağ döneminde de hani kilise faaliyetlerinin o dini yaşamın şeyiymiş, ne denir? Merkeziymiş. Merkeziymiş. Meryem Şöyle bir Ana'ya şey var adanmış bak. bir kilise bu arada. Heykel gibi bir şey var. Üzerinde de şu an kuş var. Oturuyor. Meryem Ana'ya dümdüz Adanmış. atanmış bir kilise. Hiç bilmem ama Kapısan tarikatını Şu anda da onların yönetimindeymiş. aynen hala sessiz ibadethane olarak devam ediyor. Kapısan tarikatı ne de bilmiyorum, sorayım bak. Fakirlik, sadelik ve toplum içinde yaşamı üzerine kuruluymuş. Şehirlerde manastır kurup halka yakın olmayı seçen bir şeymiş, Tarikat. tarikatmış. Özellikle yoksullara yardım, hastaların bakımı, bazı misyonerlik faaliyetleriyle biliniyormuş. Bu Kapüsen muhabbeti de Cappuccino'dan geliyormuş çünkü kıyafetleri kahverengiymiş. Böyle bir olay. Gelin Hadi içeri girelim. bakalım girebiliyor muyuz Hadi bilmiyoruz bakalım. ama. Fotoğraf yasak. Evet. Şöyle arkadaşlar. Orada İçerisi. evet bayağı şey, insanlar orada ibadet ediyor. Gerçek dindarlar buraya geliyor Evet. diyebilir miyiz? Çünkü bayağı ibadet Diyebiliriz. ediyorlar. Ve cidden amaçları halka yardım. Ve sadece. gerçekten ibadet yani o dom gibi hani turistik değil de burası gerçekten ibadethane. Evet. Telefon kullanmayın, fotoğraf çekmeyin, Yemek yemeyi yemek ses. yemeyin ve sessiz olun diyor. Hadi çıkalım o zaman. Şey ama ya gerçekten. İnsanları rahatsız etmeyelim. Böyle bir yeri ben daha önce görmemiştim o açıdan. İyi o, ilginçmiş yani bir tarikat deyince aklımıza gelen hep şey ya. Kötü. Cinler, satanistler, şeytanlar falan, cin çıkarma hainleri. Ya da işte insan yeme. Öyle bir şey. Şimdi gidiyoruz Alışveriş Caddesi'ne. Burası. Ve Zeil Caddesi'ne çıktık. Zeil, Frankfurt Zeil'e hoş Burada geldiniz. tanıdık, bizim de bildiğimiz meşhur markalar ve dahası da var bilmediğimiz markalarla böyle cadde boyunca Biraz yürüyebiliriz gezelim. Şu bina biraz ilgimi çekti, enteresan. Martial Satürn'ün olduğu şeyi, alışveriş merkezi orası. alışveriş merkezi mi? Zeil Shopping Center Zeil. diye geçiyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir Girip bakabiliriz. delikleri var. Yo dışarısının şeyi, tasarımı. Evet arkadaşlar burada ne diyeceğim? Bunun en üst katında teras var. Çıkalım bari. Öyle size Çıkalım. anlatmayalım yani. Gösterelim hadi. Hadi bakalım. T-Mobile dayısında oradan bak göz Gerçek bir kırpıyor. alışveriş merkezi. Gerçek bir alışveriş Gerçek bir merkezi. alışveriş merkezi bence. Şurası neymiş? Güller müller. Fotoğraf çekme alanı. Fotoğraf çekme alanı var şöyle.
Aşağıda kafeler var. Bayağı Cafe büyük. Fellows. Şurada Starbucks var. Burada oturuyor insanlar. Bu kule de işte o şey delik de şöyle geliyor. Enteresan bir yapı. Değişik bir tasarımı var Evet. AVM'nin. Şöyle bir terasa çıktık. Keyifli bir teras bence. Yani Evet. Gökdelenler orada kaldı. oradan geldik zaten. Aynen. Bak bir tane daha Hilton varmış ama bu gerçek. Bu gerçek Net bir Hilton. Biz garden. Garden'inde kaldık. Burada da güzel bir yapı varmış. Direkt çatısını görüyoruz. Ama bakın burada oturacak yer de var. Evet. Terasta da yemek yiyip keyif yapabilirsiniz belki. Hadi gel. Ama ilk önce bir He, Satürn dolaşalım. gezelim. Satürn gezelim. Bu kartta gerçekten Rica'ya yeme içme, bakalım. yani yeme içme anlamında birçok yer var. Yani sadece illa buradaki restoranda değil, siz de bir şeylerinizi alıp içeceğiniz falan burada takılabilirsiniz teras. Hem de esiyor çok güzel. Ne bulduk? Big Chef. Berlin'de yok. Berlin'de yok. Burada varmış. Nasıl oluyor burada? Bilmiyorum, Türk nüfusu daha fazla değil mi acaba? Big Chef Türk değil mi kesin? Big Chef Türkiye'de her AVM'nin içinde olan, herkesin gittiği. Evet. Biliyorum. Orayı biliyorum. Alex var bir de, Bir de Berlin'de evet, Berlin'den vardı. de Alex var. Choose your side. Onun da terası var galiba onun. Onun da terası var. Gel bir bakalım şuraya. Aynen. İşte bak buradan içecek alıp orada da. Onların da terası bu şekilde. Big Chef'in de terası var. Namaste. Satürn'e gidelim. Bu arada düşünelim bir. Satürn'e gidelim. Aynen. Nerede oturacağız? Bakarız. Satürn'e gidelim. Onur Bey ne yapıyorsunuz? Yapıyoruz bir şeyler de. Biraz gezdik arkadaşlar. Etrafa baktık. Şimdi yapacağız. PlayStation'lara bakacağız. Oyunlara falan. Klasik gezimizi yaptık. Bilgisayarlara baktık. Kameralara baktık. Görün bu aşırı büyük bir Satürn. Ya ben hayatımda bu kadar büyük bir Satürn görmedim. Bütün Satürnleri sollama ihtimali var. Eğer geldiyseniz ve elektronik bir şey alacaksanız, bir şey arıyorsanız her şeyin bin bir çeşidi olan bir Satürn. Tek kat zaten Satürn burada. Mutlaka gelin yani. Kapika. Pika pika. Pikachu. Çok yakıştı. Çok güzel ya. Ben bunu istiyorum. Kaç para bu? Kaç para bak bakalım. Tahminleri alalım. 50 eurodur. 60 diyorum ben de. 30 euro. Alalım. Alalım. Alırım sonra. Ben bir yetişkinim çünkü. Ben bir yetişkinim çünkü. Böyle oyuncaklar var. Nintendo için. Arkada PlayStation. Orada da Xbox var. Ha, buradan oynayabiliyorsunuz da. Bizim PlayStation 5'imiz yok. Gerekli olduğunda gerekli şeyler aldığımız için. PlayStation 4'ümüz var. Yetiyor bize. Bitiyor. Oynamıyoruz zaten. Yani. En son ne zaman açtık hatırlıyor musun? Hayır. Ama oynayacağımız zamanlar gelecektir diye düşünüyorum. Oynamayan insan PlayStation almaz ya da oynamayı bilmeyen. Evet arkadaşlar, PlayStation 5'te böyle bir alet işte. Oo. Orada dijital olanı 640 euro. Yani beğendin mi PlayStation 5? Bu ne oyunu hiçbir fikrim yok ama bu şekilde oynuyoruz. Şimdi bunların pahalı olmasının sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Bu PlayStation VR 2. Yani hem kolları var hem de gözlük takıp oynuyorsunuz. Israrla denediğimiz ama asla almadığımız o gözlükler. Değil mi? Batman'e girdi şu an. Bu benim yapıyor beni. Klostrofobik geliyor bana. Yani benim midem bulanıyor bunları taktığımda. O yüzden gerek görmüyorum yani, anladın mı? Evet. Gene aldım. Bak senin Evet. Şöyle bir yere geldik. Losteria diye. AVM'nin orada. Burası Berlin'de de var. Şöyle terası da var. Çok güzel. Bunu istedik, bunu istedik. Ne istedik? Caprese istedik. Mozzarella domates. Evet Bir bu. de arkadaşlar şöyle bir tane pizza istedik. Pizzaların büyüklüğüne bakar mısınız? Burada İkiye yapıyorlar ya, bölünmüş hali. ikiye birleştirin. Pizzalar çok büyük. Yarım yarım sipariş edebiliyorsunuz farklı. Çünkü pizza çok büyük. Hani aynı pizzayı yemek yerine. Bir pizzaya 2 ayrı yarım söyledik. Ve onları da böyle keserek getirdiler. Şu pizza arkadaşlar 15 euro. Şaka gibi. Bak şimdi bunun olayı da şu. Patlıyor. İçinden Evet. krema çıkıyor. Bu makarnayla da çok güzel oluyor. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Biz bir dükkan bulduk. Aynı şekilde Zahil AVM'nin içinde. Bir dükkan olsaydım bu dükkan olurdum. Her şey çok pahalı ama her şey çok güzel. Şu ışıklara bakar mısınız arkadaşlar? Onurla onu konuşuyorduk. 5000 euroya çıkarız buradan yani para olsa. Burası bir ev ürünleri satıyor. Böyle bir yer. Ama mesela şu tasarıma bak. Çok Her iyi. şey tasarımı, her şeyin. Ama mesela bu ne kadar? Şöyle bakalım. Şöyle bir şey. 50 euro. Ama çok güzel. Bakar mısın şunlara? Evet. Kokular bile ayrı güzel. Direkt böyle mesela Bombay, ışık. Ama çok güzel olmuş turuncuyla. Evet. Bombay bu 80 euro abi. Çok güzel şeyler var ama. Şunlar var mesela. Ucuna ışık takıyorsun ampul oluyor. Lore bu arada ismi yazıyor. Lorey. Lorey. Aynen. Adı Lorey. Bakın böyle şeyler Yani yapmışlar. şöyle bir şey var. Yaklaştırdığında yaklaştırın. Böyle bir kutudan doğa sesi çıkıyor. Fil var. Dükkanın girişinde fil var. Bakar mısın? Aa, Onur, organik hayvan oyuncağı. Pretzel. 15 euro ya. Çok güzel. Ama bir tane kızına belki alabilirim. Gel bak. Bakın bunlar var. Güzel. Böyle kafayı Bir yersin de ya. şunlara bakın ya. Evet Külbox.
soğutma şeyleri. Şunların tasarımlarına bakar mısın? İçine aç. Kutuları falan. Şöyle. Aa yok Çok böyle iyi. bir Bu şey. da ne kadar? 2 tanesi bakın. 30. Stanley'in şeyleri 12 de litresi satılıyor burada. 35 euro. Dur. Şu büyük kutularda 40 euro. Stanley'nin büyük şişesi. Uygun hala bak. Güzel Abi. Bunlar ne böyle? Onur. Lemonade. Ne bu? Bardak değil mi bu? Mumluk. Bardak. Mumuk. Bunlar mum. Bak be. Bakar mısın şu güzelliğe? Evet. Kafayı yiyeceğim ya. Ay çok zevkli şeyler var. İnanamazsınız ama şu tabaklar bile aşırı yani renk uyumu, tasarımları. Buraya gelmeliler. Buraya gelmelisiniz. Böyle evinize hani özenle yapan bir insansanız bundan çok güzel şeyler bulursunuz yani böyle tek tük de Cidden olsa. çok güzel. Süper olay. Zalando Outlet'in önündeyiz. Zalando sevenleriyle kavuştu. Uzun da bir şey. Ay Zalando'yu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ve Trendyol gibi ama outlet. Almanya ama böyle Zalando çakma yok. Lounge var tamam mı? Çakma ürün yok ama Zalando Lounge'da ürünler fıstık gibi böyle bir iki tane kalan ürünleri falan satıyorlar. Çok ucuza satıyorlar. Şimdi onun dükkanı var. Berlin'deki çok iyi değil. Belki buradaki güzeldir. Bakalım. Bir bakalım. Siz de buraya gelirseniz Zalando Outlet aklınıza bulunsun. Güzel marka ürünler ucuza yakalayabilirsiniz. Burada Mango, Douglas, Foot Locker, Böyle ayakkabıcı. bütün bilinen Şurada H&M var. markalar burada var. Şurada Primark ileride var, Primark Bershka var. var. Buraya gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu sokak böyle bir sokak. Para harcayacağınız bir sokak. Güzel yeme içme kahve yerleri bulabileceğiniz bir sokak. Gelirsiniz bakarsınız. Bizden bu kadar. Bir günün daha sonuna geldik. Bugünü de Frankfurt'ta nehir kıyısında kapıyoruz efendim. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Ya da en azından işinize yaramıştır. İşinize yarar Frankfurt'a umarım. gelmek isteyenler, Elbette daha- okumayı düşünenler. Yani keşfedilecek bir sürü yer vardır, o da çok ayrı. Ama kapamadan önce ben bir not düşmek istiyorum ya da Onur sen de düşebilirsin Frankfurt'la alakalı. Evet, ilk girdiğinizde, ilk trenle özellikle geldiğiniz zaman şehir çok karmaşık. Uyuşturucu bağımlılarının olduğu, kumar vesaire çok kötü gözüküyor. Öyle de oralar. Ama sonrasında ne geliyor? Şey geliyor. Gökdelenler geliyor. Sonrasında Eskişehir geliyor. Sonra da tekrar Yenişehir başlıyor. Gökdelenlerden sonrası güzelmiş. Barikat kurmuşlar gibi oraya Evet, yani. Frankfurt'un hakkını yemeyelim. Yani Gökdelenler tabii çünkü sonrası sonra güzel. şey dedim ben orada o kadar şey başladık ki videoya sanki kötülemek için bu videoyu çekmişiz gibi olmuş. Hoşuma gitmedi yani. O yüzden bu detayı da size söylemek istedik. Almanya'da her yerin bir kötü semti var, bir iyi semti var. Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Bir tek bu semti Karlsruhe'de 24 saatlik gezimizde görmedik galiba. Evet. Eğer eski videolarımızı da izlemediysen playlistimizin adı 24 saatte. Girip oradan merak ettiğin yeri izleyebilirsin. Ve örnek veriyorum, bir yere geleceksin, bir yerde okul bakacaksın ya da bir yerde iş buldun. Nereyi çekelim? Almanya'nın neresini merak ediyorsunuz? Evet siz yazın biz de oraya gidelim, çekelim, size gösterelim. Siz de gelmeden önce görmüş olursunuz. Ve tabii başka playlistlerimiz de var. Berlin'de çektiğimiz içeriklerimiz falan. Sanki keyfine göre takılıp izleyebilirsin bizi. Ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Biz de kendimizi gün geçtikçe geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden desteklerini bize karşı kullanırsan Gösterirsen. müteşekkir oluruz. Bize bakıyor ya. Var ya kafayı taktı Kapanış bize. sen yap dostum hadi. Kanalımızı takip etmeyi, Bizi sevmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum abone yapmayı olmayı. unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay.